Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda makarna, süt ve pırasayla güzel bir tarif hazırladım. Tarif için 150 gram pırasa kullandım, yıkadım. Sonrasında ince bir şekilde doğrayıp pişirmek üzere hazırlıyorum. Tarif pratik bir tarif, pratik olduğu kadar çok da lezzetli bir tarif olduğunu düşünüyorum. Sizler de hazırladığınızda bana hak vereceksiniz. Dilerseniz gün içerisinde, dilerseniz akşam yemeğinde yapıp yiyebilirsiniz bu lezzeti. Tüm pırasayı doğradım, hazırladım. Sıra geldi makarnayı pişirmeye. 1 litre suyun içerisine 1 su bardağı gördüğünüz gibi makarnayı ilave ettim. İçerisine 1 çay kaşığı tuz ekledikten sonra 7 dakika makarnayı pişireceğim. 7 dakika sonunda makarna pişti. Bu aşamada ocaktan alıp içerisindeki suyu süzüyorum. Bir tava içerisine yarım kahve fincanı zeytinyağı ekledim. Üzerine ince bir şekilde doğramış olduğum pırasayı ekliyorum. Zeytinyağı içerisinde pırasayı soteleyeceğim. Bu tarifle eşiniz ya da çocuklarınız pırasa sevmiyor ya da pırasa yemeği yemiyorsa, eğer ki benim hazırladığım bu tarifi hazırladığınızda zevkle yiyeceklerini düşünüyorum. Tava içerisine 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı da ilave ettim. Pırasayı sotelemeye devam ediyorum. İnce bir şekilde doğradığım için pırasa pişmez diye düşünmeyin, pişiyor. Orta boy 1 tane kapya biberi, içerisindeki çekirdeklerini temizledim, yıkadım ve 4'e böldüm. Gördüğünüz gibi sonrasında doğradım ve pırasaların içerisine hem renk hem de lezzet versin diye beraber soteledim. İçerisine 1 çay kaşığı kadar tuz ilavesi yaptım. Tekrar tava içerisine 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolusu un ilavesi yapıp gördüğünüz gibi unun kokusu çıkana dek kavuracağım. Gördüğünüz gibi önce yarım su bardağı oda sıcaklığındaki suyu tava içerisine ilave ettim. Bu aşamada suyu kontrollü bir şekilde ilave etmenizi öneriyorum. Ben kontrollü bir şekilde ekledim. Önce yarım su bardağı ekledim. Sonrasında yarım su bardağı daha ilave ettim. Toplamda tava içerisine eklediğim su miktarı 1 su bardağı. Gördüğünüz gibi bu aşamada biraz şöyle bir çeviriyorum. İçerisindeki hamur topaklanmasın diye gördüğünüz gibi bu aşamada altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Bir borcam içerisine hazırladığım, pişirdiğim sonrasında süzdüğüm makarnayı borcam içerisine aldım. Hazırladığım pırasalı karışımı makarnanın üzerine ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi renkler bile şahane gözüküyor. Bir de bunun lezzetini düşünün. Pırasayı iyice makarna üzerine ekledim ve kaşığın arkasıyla yaydım. Üzerine 1 su bardağı süt ilavesi yapıyorum. Gördüğünüz gibi her tarafına gelecek şekilde kaşıkla kenar kısımlarına özellikle kaşıkla ilave ediyorum. Birden boca ederseniz her taraf aynı şekilde süt gelmeyebilir. Kenar kısımlar özellikle kurumasın diye bolca ekledim. 180 dereceli önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişireceğim. Gördüğünüz gibi 10 dakika pişirdim, sonrasında fırından çıkarttım. 100 gram üzerine rendelenmiş kaşar ilave ediyorum. Tekrar fırına göndereceğim bu güzel lezzeti. Herkesin severek yiyeceğini düşündüğüm lezzetli, pratik tarifi sizlere sunmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlersiniz. 180 dereceli fırında üzerindeki
kaşar eriyinceye dek pişirdim. Yaklaşık 20 dakika pişirdim. Gördüğünüz gibi. Fırından çıkarttığım bu güzel lezzet karşınızda. Dilimlere ayırıp servise alacağım. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kestim ve tabağa aldım. Gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz bir tarif. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.